Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tam kıvamında pişmiş, görüntüsüyle, lezzetiyle çok şahane bir içli köftenin tarifini vereceğim. Öncelikle kesip içinin dokusunu, lezzetini göstermek istiyorum. Hem kızartarak yapacağız hem de haşlama olarak tarifini vereceğim. Kesinlikle ne çatlama ne dağılma olmadan detayları ve püf noktaları ile anlatmaya çalışacağım. Bu nefis, çok lezzetli içli köfteyi nasıl yapmışım? Dilerseniz buyurun hep beraber yapımını görelim. Önce haşlama olanını da göstermek istiyorum. Öncesinde kızarttığımı göstermiştim. Bu da haşlama olarak yaptığım. Malzemeleri görüyorsunuz. 2 baş orta boy kuru soğanı küçük bir el rondosunda küçük küçük doğradım. Tenceremin veya bir tavanın altını kaplayacak kadar zeytinyağını veya ayçiçek yağını iyice ısıttıktan sonra doğramış olduğumuz kuru soğanları güzelce pembeleşinceye kadar kavuralım. Üzerine 450 gram yağsız dana kıyma kullandım. Orta yağlı kıyma da kullanabilirsiniz. Şimdi pembeleşmiş olan soğanlarla beraber kıymamızı da güzelce kavuralım. Güzelce ezelim. Topak topak kalmasın kıymalar. Kıyma kavrulurken ben de hamurunu hazırlayayım. Burada 2 su bardağı çiğ köftelik bulgur, 1 su bardağı da irmik var. Hepsini bir yoğurma kabının içine aldım. Üzerine kaynar su ekliyorum. Azar azar ekliyorum. Önce 1 bardak ekledim, karıştırdım. Sonra 2. bardağını ekledim. Şu anda 2,5 su bardağı kaynar su eklemiş oldum. Dilerseniz tuzunu bu aşamada, dilerseniz de sonra ekleyebilirsiniz. Kapağını kapattım. 20 dakika dinlendireceğim. Bu arada kıymamız da güzelce kavruluyor. Baharatları tuz, kimyon, karabiber, pul biber, reyhan, malzemelerin miktarlarını videonun altına yazacağım. Baharatların miktarı sizin damak zevkinize göre değişebilir. Ben hepsinden 1 tatlı kaşığı kullandım. Üzerine küçük bir çay bardağı kadar da iri kıyılmış ceviz içi ekledim. Yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Beş dakikada bu şekilde baharatlarıyla beraber kavuralım. Daha sonra yarım demet maydanozu yıkadım, doğradım. Onu ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık ocağımızın altını kapatalım. Maydanozlar içinde erimesin. Evet, kıymamızın soğuması gerekiyor. Kıymamız soğurken de biz hamurunu hazırlıyoruz. Geniş bir leğenin içine aldım. Bulgurları
Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. 1 yemek kaşığı domates biber salçası karışık. 1 adet de yumurta ekledim. 3 yemek kaşığı un ekledim. Güzelce karıştıralım. Arada bir hafif su serpiştirerek yoğuralım. Eğer kuruysa arada bir böyle su ekleyerek yoğurursanız daha iyi olur. Eğer kuruysa arada su ekleyebilirsiniz. Ben toplamda 3 su bardağı su kullanmış oldum. Ama suyun miktarı değişebilir. Bu şekilde yoğurduğunuz zaman eğer kuruysa azar azar su ekleyerek yoğurabilirsiniz. Hamurunu çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Ne kadar güzel yoğurursak eğer içli köftelerimiz yırtılmaz, dağılmaz. Haşlama yaptığımız zaman çatlamaz. Kızarttığımız zaman da parçalanmaz. Bu şekilde çok güzel bir kıvam alana kadar, sakız gibi bir kıvama gelene kadar iyice yoğurmamız gerekiyor. Çok önemli çünkü iyice yoğurmak. Eğer iyi yoğurmazsanız dediğim gibi iyi bir sonuç elde edemezsiniz. Kontrol ediyorum açılıyor mu diye. Evet, açılıyor, gayet güzel ama 5 dakika kadar daha yoğurmak gerekiyor. 5 dakika kadar daha yoğurdum. Şimdi artık yapım aşamasına geçebiliriz. Ben şöyle bir salatalık yardımıyla çok rahat bir şekilde açacağım. O kadar kolay ki bu tarifle kesinlikle içli köfte yapmayan hiç kimse kalmayacaktır. Salatalığı isterseniz suya da batırabilirsiniz. Ben zeytinyağına batırıyorum. Gösterdiğim şekilde çevire çevire inceltiyorum. İçine yeterli miktarda kıymadan dolduruyorum. Limon görüntüsü veriyorum bu şekilde. Ortasına bastırmıyorum. Sadece uçlarını elimin köşeleriyle bastırıp sivri bir hale getiriyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha küçük yapabilirsiniz. Daha büyük yapabilirsiniz. Ben orta büyüklükte yaptım. Daha önceki içli köftelerimi çok küçük yapıyordum. Bunu böyle orta büyüklükte yaptım. 2 tanesiyle doyabilir bir kişi. Evet, bu şekilde dediğim gibi isterseniz soğuk suya batırarak, isterseniz yağa batırarak salatalıkla şeklini veriyorum. Hiç yorulmadan. Küçücük çocuklar bile yapabilir, inanın. Beyler bile yapabilir, eşleriniz yapabilir, size yardımcı olabilir. Çok eğlenceli ama gerçekten çok lezzetli bir tarif. Yani lezzeti garantili. Hemen de şeklini alıyor kolay bir şekilde. İsterseniz haşlarsınız, isterseniz sadece kızartırsınız. Biz ikisini de çok seviyoruz. Haşlaması da çok güzel. Kızartması da çok lezzetli. Ama tabii ki haşlama olarak daha sağlıklı.
Gerçi kızarttığımızda da çok fazla bir yağ çekmiyor. Ben ikisini de göstereceğim. Hem haşlama olarak hem de kızartma olarak. Salatalık yerine havuç da kullanabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir havucu güzel yıkadıktan sonra ıslatıp o şekilde de yapabilirsiniz. Ama salatalık daha pürüzsüz olduğu için daha güzel şekli oluyor. Bakınız hemen limon şeklini alıyor kendiliğinde. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Bir tatlı kaşığı yardımıyla dolduruyorum. Köşelerini büzüştürüyorum. Sonra elimin köşeleriyle, ortasıyla değil, elimin köşeleriyle uçlarına şekil veriyorum. Kanalımda çeşit çeşit içli köfte tariflerini bulabilirsiniz. Her yöreye ait içli köfte tariflerim var. Tepsimi de hafif yağlıyorum ki ne olur ne olmaz yapışmasın diye. Ve çok kısa sürede diğer içli köftelerden daha çabuk sürede oluyor. Sadece tek zahmetli tarafı yoğurmak. Yoğurduktan sonra bu şekilde içini doldurmak çok basit. Evet, şimdi artık içli köftelerimizi kızartabiliriz, haşlayabiliriz. Şimdi tavanın altına bir parmak geçecek kadar zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. İyice ısındıktan sonra zeytinyağı köftelerimizi içine dikkatlice bırakalım. Yüksekten atmayalım. Etrafa sıçrar. Pembeleşinceye kadar her tarafını güzelce kızartalım. O kadar lezzetli oluyor ki böyle gevrek, ağızda dağılan çok lezzetli bir içli köfte tarifi. Eğer size de içli köfte yapmak zor geliyorsa bu tarifle kolaylıkla yapabilirsiniz. Diğer tarafta tencerenin yarısına kadar su doldurdum. Kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra haşlama olarak yaptığımı da göstereceğim.
iyice kızartmamız gerekiyor. İçinin hamur olmaması lazım. Bakınız altın gibi bir renk aldı. Rengi de tam da bu şekilde olmalı. Diğer taraftan su kaynadı tenceredeki. İçine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Şimdi biraz tuzla kaynamasını bekliyorum. Evet. İçli köfteleri içine yerleştiriyorum. Kaynayan suyumuzun hafif yerinden oynatıyorum ki tencerenin dibine yapışmasın. İlk atar atmaz içli köfteleri yerinden oynatmamız gerekiyor ki tencereye yapışmasın. Şimdi 20 dakika kadar da bu şekilde içli köftelerimizi haşlamamız gerekiyor. 20 dakika haşladım. Suyun yüzüne çıktı. Gayet güzel pişti. Hiç dağılmadan, parçalanmadan görüyorsunuz. Haşlama olanı da kesiyorum. İçini gösteriyorum. Gayet güzel. Nefis olmuş. Kıtır kıtır cevizleriyle tam kıvamında pişmiş. Çok lezzetli bir içli köftenin tarifini vermeye çalıştım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.